Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde İlahi güçler tarafından korunmak, kötülüklerin size ulaşamaması, negatif enerjilerin gitmesi dedi. İş veya aşk durumuyla ilgili haber beklemek, haber gelmesi, mutsuzluğun bitmesi, isteklerine kavuşmak. Üçüncü kişilerin varlığı, dedikodu, kıskançlık, aşk üçgeni, iş hayatında rakipler dedi. Şimdi günün enerjisine baktığımızda aslında aklınızdaki kişi bugün güzel enerjilerde kendini toparladığı, pozitif enerjilerin arttığı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Beklediği haberler olabilir. Hem iş hayatıyla ilgili aslında haberler geliyor olabilir aklınızdaki kişinin beklediği. Aynı zamanda ilişkilerle ilgili artık güzel haberlerin, güzel günlerin yaklaşmaya başladığını düşündüğü bir sürecin içerisinde. Burada birazcık genel manada onu etkileyen, etkilemek isteyen kişilerin olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Rakiplerinin olduğunu, onun iyi olmasını istemeyen kişilerin olduğunu söyleyen, düşünen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Ama böyle umudunun artmaya başladığı, kendini iyi hissetmeye başladığı bir sürecin içerisinde görülüyor. Geçmişe takılı kalmak artık istemeyen bir enerjide. Bu zamana kadar çok fazla geçmişe takılı kalmış olabilir. Geçmişteki bazı kişilerle ilgili ya da durumlarla ilgili bir haber bekliyor olabilir ve artık gelecek olan bu haberle beraber geçmişi geride bırakmak isteyen bir enerjide geliyor. Artık ne yaşandıysa yaşandı dediği, o yaşanan durumları serbest bıraktığı, yeni bir yön belirlemek isteyen enerjilerde bugünün enerjisinde artık evet zorlayıcı kişiler olabilir, benim mutluluğumu istemeyen kişiler olabilir ya da geçmişte bir sürü sorun yaşamış olabilirim ama artık onlar geride kalıyor dediği bir sürecin içerisinde. Yakın geçmişte de ruhsal olarak zorlayıcı durumlardan geçmiş olabilir. Negatif enerjilerle bir süre çok muhatap olmak zorunda kalmış olabilir ama artık bu enerjilerin yavaş yavaş onun üzerinden gitmeye başladığını düşünüyor. Yani artık bu negatiflik yavaş yavaş dağılıyor dediği bir süreçte artık geçmişteki geride bırakarak huzur ve mutluluğa kavuşmak istediğini söyleyen, düşünen bir aklınızdaki kişi var. Ancak burada birazcık böyle hırs yaptığı bir sürecin içerisinde de diyebiliriz. Yeni bir yön belirleyerek rakiplerini alt etme isteği içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var. Ona karşı ciddi kıskançlık yapan kişiler olabilir, arkasından iş çevirmek isteyen kişiler olabilir. Bunların ama çok net farkında olarak geliyor. Şimdi ayrıntılı bakarsak eğer bugünün enerjisinde neler olabilir dediğimizde Küheyran kartı geldi. Artık yeni bir yön belirlemek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Çok net bir şekilde bu geldi. Ve bu yüzden de aslında birçok şeyi geride bırakması gerektiğini de düşünüyor diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Birçok durum artık arkada bırakıp kendi kararlarını kendisinin aldığı, hem bilinçaltının hem de bilincinin farkına vardı ve onları artık kendisinin yönetmeye çalıştığı bir sürecin içerisinde. Şimdi ayrıntılı bakalım. Kılıçların ikilisi. Günün enerjisinde ikilemleri olan bir enerjide geliyor. Burada evet hayatında birçok şeyi değiştirmek isteyen, değiştirebileceğini düşünen enerjilerde bir tarafı ama ciddi bir kuşku duyuyor. Bu durum daha çok böyle onun arkasından iş çeviren kişiler olduğunu düşündüğü için kendini koruma mekanizması da olabilir. Kılıç ikilisi çok fazla düşünmekten, kılıçlar çok fazla düşünmekten bahseder bize. Fazla zihin çalıştırmaktan bahseder. Güvenin kuşkuyla zehirlenmesini aktarır kılıç ikilisi bize. Günün enerjisinde daha çok etrafındaki negatif insanların, negatif durumların farkına vararak bunları değiştirip dönüştürme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Yılan kartı, ara bozucu kimse, iyi enerjileri sömüren, negatif enerji yüklü üçüncü bir kişi, bazılarının ise can yakıcı sözler sarf etmek dedi. Şimdi mukadderat kartıyla beraber artık bu enerjilerin çok net farkına vardı ve
Burayı değiştirip dönüştürebilmek adına adımlar attığı bir günün içerisinde olacak. Bunu en çok da şöyle hissettirdi. Şimdi onun hayatına negatiflik getiren, negatif durumlar yaratan kişi çok yakınındaki kişiler olabilir. Nedir? Akraba olabilir. Yani e, mecburum işte o kişiyle görüşmeliyim, mecburum hayatımda olması gerekiyor gibi bir mecburiyet bu zamana kadar hissedilmiş olabilir ama artık bu noktanın kırıldığı bir süreçte. Yani evet, kadersel olarak ben bu kişiyle muhatap olmak zorundaydım ama bundan sonra zorunda değilim dediği bir enerjide olacak. Neden? En son ne yaşadı ve bu durum ortaya çıktı dediğimizde adalet, mahkeme ve kelebek. Birinci durum olarak özellikle mahkeme sürecinde oldukları bir durum olabilir bu kişilerle ilgili. Üçüncü kişiler, ona zarar vermeye çalışan kişilerle ilgili gerçek manada bir mahkeme süreçleri olmuş olabilir. Adaletin gerçekleşmesini beklediği, adalete durumun aktarıldığı bir sürecin içerisinden geçirmiş olabilir. Ve burada artık onu ruhsal olarak da farklı bir evreye geçiren bazı olaylar ortaya çıkmış olabilir. Böyle bir durum yok diyorsanız, yani işte adaletli mahkemeydi, böyle bir durum yok diyorsanız da burada bir yüzleşme gerçekleşmiş olabilir. Şimdi adalet kartına baktığımızda e, uyumlu bir güç eşitliğinden ya da korkunun getirdiği dengeden bahseder bize. Adil ve dürüst iş girişimleri sonucunda mükafatın konuşamadım, alınmasından bahseder. Mantık ve akılla kendini bulma ve bilinçlenme süreçlerinden bahseder. Burada yaşanılan yüzleşmeyle beraber çok net bazı şeylerin aydınlanmaya başladığı bir süreçten geçmiş olabilir ve bu aydınlanma, bu yüzleşmeyle beraber de hem ruhsal olarak ciddi bir olgunlaşma hem de kendini bulma, kendini görme durumları ortaya çıkmış olabilir. Şimdi bu durum, bu enerjiler bu şekilde devam ederse neler olabilir dediğimizde kılıç üçlüsü. Şimdi kılıçların üçlüsü ciddi acı çekmekten bahseder, bize yara almaktan, olumsuz acılı ilişkileri, beraberlikleri bitirmekten, sabit düşünce yapısından kopmaktan bahseder bize. Şimdi burada artık maskelerin düştüğü bir sürecin içerisine geçilecek olabilir. Bu maskeleri düşürmekte biraz can acıtacak olabilir aklınızdaki kişi için. Ama gerçek sevgiyi, gerçek mutluluğu anlamasına sebep olacağı bir süreç ortaya çıkaracak. Partner gibi bir durumsa eğer bu, yani burada artık karşısındaki kişinin gerçek yüzünü tam manasıyla görmeye başladığı bir süreç olacak. Ya da evet, bir ilişki devam ediyordur, seviyor da olabilir ya da bir gönül bağı olabilir ama artık bu alan bana hizmet etmiyor diyerek farklı bir tarafa doğru kendini yönlendirecek olabilir. Bazı maskelerin düşeceği bir süreç ortaya çıkacak olabilir. Farklı bir durum olarak da şunu söyleyebilirim. Bu zamana kadar acı çekmekten, yara almaktan korkan bir aklınızdaki kişi varsa artık bazı şeylerin aydınlanmasıyla, olgunlaşma süreciyle beraber artık acı çekme pahasına diyelim maskelerini düşürüp gerçek aşka, sevgi kalbini açmaya çalışacağı bir süreç olabilir. Şöyle soralım, bu durumun sizde yansıması nasıl oluyor? Daha sonrasında da günün enerjilerine de siz de bakalım. Şimdi dinarların ası geldi. Neden kart aldım da hemen söyleyeceğim. Şimdi öncelikle dinarların ası geldi. Tılsıması. Tılsıması mutluluğa giden uzun vadeli ilişkilerin başlangıcından, bazen de fırsatlardan bahseder. Şu an enerjisinde aklınızdaki kişinin ikilemleri, hayatında yaşadığı bu kaos aslında size çok olumlu yansıyabilecek durumları ortaya çıkarıyor olabilir. Çünkü zaten hayatında ona zarar veren, onu negatife çekmeye çalışan durumlardan kurtulmaya çalıştığı için bu alanı gerçekleştirdiğinde enerjisi daha böyle toparlanacak, daha pozitif bir enerjiye geçeceği için bu durum size daha böyle mutluluk veren yeni bir başlangıca adım attıracak olabilir. Buradaki sebeplere baktığımızda da yakın geçmişle ilgili Dünya kartı geldi. Kartları aldım çünkü Dünya kartı bize yeni başlangıçlardan da bahsettiği gibi karmalardan da bahsedebiliyor ve değnek dokuzlusu. Şimdi değnek dokuzlusu korku, duvar örme ve yorgun düşmekten bahseder.
Şimdi burada karmik bir süreçten siz de geçmiş olabilirsiniz. Ya da aklınızdaki kişinin yaşadığı sıkıntılardan dolayı size karşı duvarlar örmüş olabilir. Ve sizin de bu alanda biraz yorulduğunuz bir süreç ortaya çıkarmış olabilir. Ya da yeni bir başlangıç yapmak isterken beraber bu duvar örme, kendi yaşadığı sıkıntılı süreçlerden kaynaklı yaşanan durumlar sizde korku, yorgunluk yaratacak olaylar ortaya çıkarmış olabilir. Yakın gelecekte neler olabilir? Şeytan kartı ve ölüm kartı. Aklınızdaki kişinin karanlık taraflarının aydınlanma süreci olacağını düşünüyorum. Daha çok kartların hissettirdiği bu. Ve artık o bağlılıkları, bağımlılıkları, belki olumsuz düşünce yapısından arındığı ama aynı zamanda sizin de bağımlılıklarınızla yüzleşip bazı şeyleri bitirdiğiniz bir süreç ortaya çıkarabilir. Şimdi sizin için bakalım bugün enerjisinde neler olabilir. Aynı zamanda 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. En çok nelere dikkat etmeniz gerektiğine bakalım. Şimdi günün enerjisine baktığımızda şans, baht açıklığı, güçlü enerjiler, istediğini elde edebilme gücü dedi. Kaderde iyi yönlü bir değişim, iş, ev ve şehir değişikliği, yeni birinin hayatınıza girmesi, kararsızlıkların bitmesi dedi. Kısır döngü, monotonluk, yenilikleri görememek, ruhsal uyku durumu. Şimdi günün enerjisine baktığımızda artık sürekli aynı döngülerden geçtiğiniz bir süreç yaşamış olabilirsiniz ama burada daha fazla aydınlanmanın ortaya çıktığı bir gün olacak. Bazı şeylerin daha net farkına vardığınız, şansınızın arttığı bir gün sizi bekliyor. Kaderde iyi yönlü bir değişim olacak. Burada özellikle birçoğunuz için ruhsal uyku durumunda olduğunuz, göremediğiniz, hep aynı döngülerden geçtiğiniz durumlarla ilgili bunu anlamak, algılamakla ilgili bir süreç olabilir. Şansınızın artmasıyla beraber bu döngüyü kırmanıza sebep olacak güzel fırsatlar size sunulabilir. Affetmek, anlayış ve dönüşüm kartıyla beraber. Şimdi burada bazı şeylerin farkına vararak yaşadığınız olaylardan, başta kendiniz olmak üzere herkesi affettiğinizde, bu çok ayrıntılı bir konu, ara ara konuşuyoruz burada ama kısaca geçeceğim. Yani illa affetmek, ay tamam iyi ki bana bunu yaptın sağ ol gibi değil. Gönlünüzde, kalbinize yük etmemek olarak söylüyorum. Affetmek kartıyla beraber bunu yaptığınızda başta kendiniz olmak üzere ne yaşanması gerekiyorsa o yaşandı. Almam gereken hayat derslerini alıyorum, devam ediyorum dediğinizde çok daha farklı enerjilerin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilirsiniz. Anlayışınızın daha arttığı, değişime dönüşüme daha açık olduğunuz bir süreç olacak bugün. Özellikle dediğim gibi bu ruhsal uyku durumu ile ilgili daha net bazı şeyleri görmeye başladığınız ve kararsızlıklarınızın bittiği, aydınlanmanın olduğu bir gün olabilir. Ve bu durum sizde ciddi bir değişim dönüşüme sebebiyet verecek olabilir. Çok güzel geldi burası. Şimdi intikam, aile ve yuva, iletişim kurma isteği. Şimdi bazı konularda bu özellikle affetme konusuyla ilgili çok fazla böyle takıldığınız bir durum yaşıyorsanız eğer bu birazcık intikam alma, işte adaleti kendiniz sağlama isteğinden kaynaklı olabilir. Lütfen bu noktaya dikkat edin. Çünkü adaleti ben sağlayacağım, intikam alacağım, işte yaşanılan bana yapılanların karşılığı alınmalı dediğiniz takdirde aslında yaratıcıya karşı gelme gibi bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Çünkü evrende her şey belli bir düzene göre gidiyor ve ilahi adalet her zaman işliyor. Bu adaletin zamanını ya da şeklini siz belirlemeye kalkarsanız eğer burada kendi hayatınıza negatif durumları çekebilirsiniz. Burayı lütfen unutmayın. Ki bence yani şöyle söyleyebilirim. Canınızın yandığı noktada yaratıcıya havale etmek kadar güzel ve daha eşit bir şey olamaz. Çünkü bırakın Rabbim en güzelini bilir. Yapılması gerekeni, olması gerekenin en güzelini yapar. O yüzden siz Rabbime havale edin ya da kendi inancınıza göre hiç fark etmiyor. Gereken zaten yapılacaktır. Öyle bir güzel düzen var ki herkes yaşadığını, ağzından çıkanları, yargıladıklarını, yaşattıklarını yaşamadan bu dünyadan gitmiyor. O yüzden güzellikler yaşatanlar, güzellikler, negatif durumlar oluşturanlar da negatiflikle karşı karşıya her zaman kalıyor
Buna birçok kez siz de şahit olmuşsunuzdur. O yüzden bu duygudan arınmaya özen gösterin ve affedin. Bu affı yaptığınız takdirde zaten şansınızın, bahtınızın açılacağını da kartlar söylüyor. Bunun yanı sıra aile ve yuva ile ilgili bazı kişilerle iletişim kurma isteği içerisinde olabilirsiniz. Bu aklınızdaki kişi de olabilir. Daha çok böyle iletişiminize daha dikkat etmeniz gereken, daha sakin, ılımlı bir enerjide olmaya özen göstermenize de fayda var diyebilirim. O öfke ve intikam gibi duyguların esiri olmamalısınız. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak kart seçin. Bir seçen arkadaşlarım. Aile sorunlarını şifalandır dedi. Ebeveynlerini affetmen aşk hayatının yararına olacak. Genel olarak bugünün konusu affetme olabilir. Özellikle biri seçen arkadaşlarım hayatınızda başta kendiniz olmak üzere herkesi affedin. Bu affetmeyi bazılarına bana hak etmediğim şeyleri yaşattın ama teşekkür ederim diyerek yapın. Bazılarına da affetmek istemediklerinizi yani bana öyle şeyler yaşattı ki neden affedeyim dediklerinizde de bana bu hayatta sıkıntılı süreçler yaşattın, yarattın ama ben seni kalbimde yük olarak taşımak istemiyorum. O yüzden seni Yaradan'a havale ediyorum deyin ve senden özgürleşiyorum deyin. Bu da bir affetmektir. İlla hani şey yapmanıza gerek yok. Tamam iyi ki bana bunu yaptığın gibi değil. Çok hızlı konuşmuş olabilirim. Lütfen bu alanı şifalandırmaya özen gösterin. Çok katkısını göreceksiniz. Kadehlerin süvarisi ve anahtar kartı geldi. Günün enerjisinde bazı iletişimler kurulacak olabilir sizinle. Özellikle Kupa Şövalyesi, Beyaz Atlı Prens'tir. Yani bu noktada böyle aşık olduğunuz kişilerden, sevdiğiniz kişilerden güzel haberler alacak olabilirsiniz. Sakin, huzurlu bazı adımlar atılacak olabilir size. Bazı çözüm arayışlarıyla gelinecek olabilir. Yani gelip böyle ya bak şu sorunları yaşıyoruz ama işte şöyle bir durumun içerisindeyim. İşte belki bana zaman ver, belki beni anla vesaire gibi bazı güzel adımlar atılacak olabilir. Sakin olmanızda fayda var diyebilirim. İkiyi seçen arkadaşlarım. Eski sevgilini serbest bırak. Enerjini temizleme zamanı geldi. Bugünün çok net söylüyorum. Bu videoya denk gelen arkadaşım. Bugünün konusu affetmek. Ciddi şekilde affetmeniz gereken kişileri affedin ve bu enerjilerden kurtulun. İmparatoriçe ve ev kartı geldi. Yine sizin daha çok böyle anneyle alakalı bazı durumlar olabilir. Başta annenizi affetmeniz gerekiyor olabilir. Bunun yanı sıra şöyle söyleyebiliriz. Günün enerjisinde böyle anne, ev, bu tür konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Yaratıcılığınızın çok yüksek olduğu bir gün olabilir. İmparatoriçe kartı yaratıcı enerjiden bahseder bize. Bolluk, bereketten bahseder. Günün enerjisinde ailenize katkı sağladığınız çok güzel enerjilerde olabilirsiniz. Güzel yaratımlarda bulunabilirsiniz. Bu duruma da dikkat edin lütfen. Gelen fırsatları rahatlıkla görebilin. Üçü seçen arkadaşlarım. Birbirini tanımak. En içteki duygularınızı birbirinize açtığınızda aranızdaki bağ derinleşecek dedi. Değnek beşlisi ve çaba kartı. Şimdi değnek beşlisi kavga ede ilişkilerdeki sorunları çözmekten bahseder. Günün enerjisinde buna biraz dikkat etmenizde fayda var. Yani aranızda sorunlar oluyor olabilir. Birbirinize karşı böyle kavga enerjisinde olabilirsiniz ama şöyle düşünmeniz gerekiyor. Herkes sizin gibi düşünmek zorunda değil. Herkes sizinle aynı hayatı yaşamıyor. Bazı konularda fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Siz çok cesur olabilirsiniz. Karşınızdaki insan cesur olamayabilir. Bu da onun ne sizden aşağı ya da yukarıda olduğunu gösterir ne de sizin aynı şekilde. Hepimiz eşitiz. Sadece bazı konularda bakış açımızın farklı olması çok normal. Burada karşınızdakiyle empati kurmaya özen göstermenizde fayda var. Öfkelenmemeye, sakin kalmaya ve karşınızdaki insanın çabalayıp çabalamadığına bakmanız önemli olabilir. Ya da burada siz de kavga etmektense ya da böyle negatif tartışmalara girmektense anlamaya çabaladığınız bir gün olmasında fayda olabilir. Bu hem partner olabilir hem hayatınızdaki herhangi biri, iş hayatı olabilir, ailenizdeki kişiler olabilir. Bu alanlara dikkat etmenizde fayda var. Kimseyi kalbinizde yük olarak taşımayın. O yüzden affedin. Dediğim gibi affetmenin böyle tırnak içerisinde söylüyorum. İlla tamamıyla iyi ki bana bunu yaptın gibi değil. Hiçbir şey olmasa kalbimde seni yük olarak taşımak istemiyorum diyerek sevgiyle Yaradan'a gönderin. Gereken ilahi adalet tarafından zaten sağlanacaktır. Siz
sağlanmasını deseniz de sağlanacaktır. Bunu unutmayın. Bugün biraz konuşurken karıştırmış olabilirim. Kusura bakmayın. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.